Zihnimizde olan bitenleri, yani bir düşünceyi, bir hissi, mesela bir taştan veya bir ağaçtan ayıran o temel şeyin ne olduğunu hiç düşündünüz mü? Bugün işte tam da bu sorunun peşine düşen ve felsefe tarihini derinden etkileyen bir düşünürle Franz Brentano ile tanışacağız. Peki, hadi bu konuya bir dalalım. Bu soru, filozofların ve psikologların yüzyıllardır üzerinde kafa yorduğu en temel sorulardan biri. Yani bir düşünceyi bir taştan, bir umut duygusunu bir sandalyeden farklı kılan o esas özellik ne olabilir ki? Bu ayrım çizgisini tam olarak nereye çekmeliyiz? İşte her şeyin başladığı yer tam da burası. Brentano bu eseriyle adeta bir devrim peşindeydi. Psikolojiyi artık felsefenin soyut tahminlerinden kurtarıp tıpkı fizik gibi gözlemlenebilir, deneyime dayalı somut bir bilim haline getirmek. Brentano'nun hedefi çok netti aslında. Psikolojinin ne ruhlarla ilgili gizemli bir alan ne de sadece beyin kimyası olduğunu göstermek istiyordu. Ona göre psikolojinin kendine özgü bambaşka bir araştırma alanı olmalıydı. İyi ama neydi bu alan? Brentano'nun yaklaşımı radikal derecede pratik. O, ruh var mı yok mu gibi sonu gelmez metafizik tartışmaları bir kenara bırakıyor. Onun yerine doğrudan deneyimlediğimiz şeylere odaklanalım diyor. Zihinsel fenomenlere. Görmek, düşünmek, hissetmek. İşte psikolojinin asıl ham maddesi bunlardı. Yönteminin temelini sağlam atmak için Brentano, yaşadığımız bütün deneyimleri iki ana kategoriye ayırdı. Bu ayrım onun bütün felsefesinin adeta temel taşı olacaktı. Aslında bu ayrım oldukça sezgisel. Bir yanda zihinsel fenomenler var, yani bizim içsel eylemlerimiz, diğer yanda ise fiziksel fenomenler var, yani bu eylemlerin yöneldiği dışsal şeyler. Bakın kilit nokta şu, bir rengi görme eylemi zihinseldir ama o rengin kendisi fiziksel bir fenomendir. Brentano'ya göre bir şeyin zihinsel bir fenomen sayılabilmesi için ya kendi başına bir tasarım, yani bir fikir olması ya da böyle bir tasarıma dayanması gerekir. Yani bir şeyi yargılayamazsınız, arzulayamazsınız ya da ondan korkamazsınız eğer önce zihninizde o şeyin bir tasarımı, bir fikri yoksa. İşte asıl mesele burada başlıyor. Örnekler vermek kolay, peki ama bu iki sınıfı birbirinden kesin olarak ayıracak evrensel bilimsel bir ölçüt bulabilir miyiz? Böylece Brentano bütün zihinsel olaylarda bulunan ama hiçbir fiziksel olayda bulunmayan o tek, o ayırt edici özelliğini, yani zihinsel olanın işaretini aramaya koyuldu. Akla gelen ilk fikir ta Descartes'e kadar uzanan bir ayrımdı. Fiziksel şeyler uzayda yer kaplar, zihinsel şeylerse kaplamaz. Yani bir düşüncenin nerede olduğunu soramayız ama bir masanın nerede olduğunu sorabiliriz. Kulağa epey mantıklı geliyor, değil mi? Ama Brentano için bu yeterli değildi. Çünkü bu ayrım ciddi sorunlar çıkarıyordu. Mesela duyduğunuz bir sesin tam olarak nerede olduğunu söylemek zordur. Öte yandan bir acı ya da heyecan hissi sanki vücudunuzun belirli bir yerindeymiş gibi gelebilir. Yani bu kriter aradığımız o kesinliği sağlamıyordu. Hem zaten zihni sadece uzamsal olmayan diye tanımlamak negatif bir tanım olur. Bu bize zihnin ne olmadığını söyler, ne olduğunu değil. Brentano ise zihnin doğasına ait, pozitif, somut bir özellik bulmak istiyordu. Ve sonunda aradığını buldu. Cevap, Ortaçağ felsefesinin tozlu raflarından alıp yeniden parlattığı bir kavramdaydı. Kasıtlı içkin varoluş. Biliyorum kulağa biraz karmaşık geliyor ama fikir aslında şaşırtıcı derecede basit. Ve bu tüm zihinsel olayların ortak mührü olacaktı. Brentano'nun kendi sözleriyle anlatmak gerekirse, her zihinsel fenomen kendi içinde bir nesne barındırır. Yani her zihinsel eylem doğası gereği bir şeye yöneliktir. Her zaman bir nesnesi vardır. Hadi bu kavramı daha somut hale getirelim. Zihinsel bir eylemi bir ok gibi düşünün. Her ok bir hedefe yönelir, değil mi? Hiçbir yere yönelmemiş bir ok olamaz. İşte zihin de tam olarak böyledir. Her zaman bir şey hakkındadır. Bu hakkındalık veya yönelmişlik durumuna Brentano yönelimsellik diyor. Yani en can alıcı nokta şu, hiçbir zihinsel eylem boşlukta var olamaz. Bir şeyi düşünürsünüz, bir şeyi onaylarsınız, birini seversiniz, bir şeyden nefret edersiniz. Fiziksel fenomenlerde ise böyle bir yönelmişlik yoktur. Bir renk kendi başına bir şey hakkında değildir. Ama o rengi görme eyleminiz işte o renk hakkındadır. Zihnin mührü tam da budur. Brentano zihnin ne olduğunu, yani yönelimsel olduğunu tanımladıktan sonra bu zihinsel eylemleri nasıl bildiğimiz sorusuna geçti. Bu da bizi zihnin ikinci, tamamlayıcı bir özelliğine getiriyor. Buna içsel algı adını verdi. İçsel algı en basit haliyle kendi zihinsel durumlarımızın dolaysız farkındalığıdır.
Bir şey düşündüğünüzde aynı anda düşündüğünüzün de farkındasınızdır. Ve Brentano'ya göre bu farkındalık yanılmazdır. Yani bir acı hissettiğinize inanıyor olamazsınız, acıyı doğrudan hissedersiniz. Bu durum dış dünyayı algılayışımızda tam bir tezat oluşturur. Gördüğümüz bir şey bir yanılsama olabilir, duyduğumuz bir ses yanlış anlaşılabilir. Ama içsel dünyamızın bilgisi kesindir. Bu yüzden Brentano, gerçek algının yalnızca içsel algı olduğunu söyler. Peki, zihnin bu yönelmişlik fikri sadece akademik bir detay olarak mı kaldı? Kesinlikle hayır. Brentano'nun mirası tek kelimeyle devasa oldu. Düşünün, öğrencisi Edmund Husserl bu fikri alıp fenomenoloji adında bütün bir felsefi akımı kurdu. Gestalt psikologları algının nasıl bütünsel nesnelere yöneldiğini araştırdı. Hatta günümüzün bilişsel bilimi bile zihni bilgi işleyen bir sistem olarak tanımlarken bu bilginin her zaman bir şey hakkında olduğu temel Brentanocu fikre dayanır. O, zihni artık gizemli bir ruh veya sadece karmaşık bir makine olarak değil, dünyaya sürekli olarak yönelen bir eylemlilik olarak görmemizi sağladı. Bu, zihin çalışmalarında gerçek bir dönüm noktasıydı. Bu analizi bitirirken size bir soru bırakmak istiyorum. Tam şu anı düşünün, farkındalığınız ne hakkında? Belki bu kelimeler, belki odadaki bir ses, belki de bir his. Zihninizin hiçbir şeye yönelmediği bir an yakalamak mümkün mü sizce? Brentano'nun bu son sözü aslında her şeyi özetliyor. Zihin, nesneleri kendi içinde barındıran, onlara doğru uzanan ve onları konu edilen dinamik bir süreçtir. İşte bu, onun en temel ve en vazgeçilmez işaretidir.